Herkese yeniden merhaba dostlar. Burçlar serisiyle devam ediyoruz. Şubat ayı burç yorumlarıyla ve su grubuyla devam ediyoruz. Su grubunun ilk burcu olan Yengeç burcuyla açılımımıza başlayacağız arkadaşlar. Serinin devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı, videoları beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlar bölümünde bildirmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet. Yengeç burcu, zodyağın en nazik, en anlayışlı, en ilgili ve en anaç çocukları. Sizlerle başlıyoruz su grubu burç yorumlarına. Bakalım yengeç burçlarının Şubat ayı içerisinde ne gibi enerjiler bekliyor? Yengeç burçlarının Şubat ayı enerjileri için niyet ediyorum. Evet, bakalım neler çıkacak? Nasıl enerjiler sizleri bekliyor olacak Şubat ayı içerisinde? Evet, kart kendini attı. Alalım bunu. Şubat ayı enerjileri. Yengeç burcu. Evet arkadaşlar, sevgili yengeç burçları, hazırsanız başlıyoruz. Bakalım Şubat ayı içerisinde sizleri nasıl enerjiler bekliyor? 17 numarayla geldi hayvan ruhu kartlarından. Karga ruhu arkadaşlar. Kutsal ruhla birlikte yeniden yaratın. Birçok kişi, birçok yengeç burcu Şubat ayı içerisinde kendisini yeniden yaratabileceği bir takım fırsatlar bulacak belli ki. Bakacağız, kartları açmaya devam ediyoruz. Evet, asa sekizlisi, para dokuzlusu ve para ikilisi. Güzel. Şimdi sevgili yengeç burçları, bakın sizi gerçekten hareketli bir ay bekliyor gibi görünüyor. İletişimlerin çok sık olduğu, belki seyahatlerin sıklaştığı, bir takım beklediğiniz sonuçların gelmeye başladığı, arka arkaya gelişmeler, yani uzun zamandır kilitlendiğini düşündüğünüz, bir türlü hareket edemediğiniz, tıkandığını ve durduğunu düşündüğünüz bazı durumlar söz konusuysa bunların Şubat ayı içerisinde hızlanacağını görüyoruz. İletişim kuramadığınız, haber alamadığınız yerlerden arka arkaya haberlerin geleceğini görüyoruz. Belki bir iş başvurusunda bulundunuz, belki birkaç yere birden bulundunuz arkadaşlar, dönüş bekliyorsunuz. Ya da bir yine duygusal, romantik bir ilişkiyle ilgili bir gelişme, bir haber bekliyorsunuz. Yalnız bir türlü gelmiyor. Ya da birkaç farklı konuyla ilgili. Bakın, gündeminiz her ne olursa olsun fark etmez. Burada hızlanan haberleşmeler, Şubat ayı içerisinde hızlanan haberleşmeler, bir takım gelişmeler ve sizi seyahate yönlendirecek, seyahat etmenizi gerektirecek bazı güzel durumlar olabilir arkadaşlar. Bunu neden böyle söylüyorum? Neden olumlu bir taraftan bakıyorum? Çünkü para dokuzlusu geldi hemen ardından. Para dokuzlusu kendinizi maddi olarak daha güçlü hissedebileceğiniz bir takım fırsatların olması demektir. Sizin kendi ayaklarınız üzerinde durmanızı sağlayacak. Kimseye ihtiyacınız olmadan yolunuza devam etmenizi sağlayacak. Ve kendi alanınızda kendinize yeni bir düzen kurmanızı sağlayacak bir takım gelişmelerde olabilir bunlar. Konu yine her ne olursa olsun. Ve bu gelişmelerle birlikte, bu güzel gelişmelerle birlikte arkadaşlar yeni planlar yapmaya başlayacaksınız. Bugüne kadar belki hiç yapmadığınız planlar. Yalnız bakın, hareket yok. Şubat ayı içerisinde güzel gelişmeler, ardından planlar var. Belki daha sonrasına dair, yani bunlara tabii ki bakacağız ilerleyen dönemlerde. Eğer burç serisine devam edersek Mart ayı içerisinde sizleri hangi enerjilerin bekliyor olduğuna baktığımızda muhtemelen bir hareketlenme göreceğiz. Ancak burada yalnızca plan, tasarım, kafanızda tasarım yaptığınız, böyle belki de içinizin içinize sığmadığı, ya işte tamam artık bundan sonra şunu da yaparım, bunu da yaparım dediğiniz bir takım güzel planlar, belki seyahat planları, belki bir yer değişikliği, uzun zamandır gitmek istediğiniz yurt dışı olabilir, yurt içi olabilir, fark etmez. Belki de bir yer değişikliği söz konusu olacak. Burada yalnızca dediğim gibi tasarım yapıyorsunuz kafanızda, zihninizde.
bundan sonrası için neler olabilir şeklinde. Peki. Güzel, çok güzel. Dediğim gibi bir ön hazırlık gibi düşünebiliriz bunu. Peki sonrasında sizi nasıl enerjiler bekler? Yine Şubat ayı için bakıyoruz arkadaşlar. Ve bilmeniz gereken başka bir şey var mı diye bir 3 kart daha alacağız. Para dörtlüsü, para şövalyesi ve kartlar düşüyor. Ölüm kartı. Güzel. Şimdi arkadaşlar bu ay içerisinde evet maddi olarak belki ayaklarınızın üstünde daha rahat duracağınız fırsatlar yakalayacaksınız ya da kendinizi daha güçlü hissedeceksiniz. Yani şunu hissedecek yengeç burçları Şubat ayı içerisinde sağlamda olduğunu, yerinin sağlam olduğunu, güvencelerinin olduğunu hissedecek, kendini daha güvende hissedecek özetle. Ve biraz daha tutumlu olmak, maddi konularda daha programlı davranmak, daha disiplinli davranmak gibi konulara da dikkat edeceğinizi görüyorum. Böyle bir toparlanma söz konusu arkadaşlar. Bunu para dörtlüsünü böyle de alabiliriz ya da şöyle de alabiliriz. Burada para dörtlüsü bazı konularda artık kontrolü ele geçireceğinizi, daha kontrollü davranacağınızı gösteriyor bize. Yani güzel bir fırsat geçti elime diye böyle har vurup harman savurmak yerine daha dikkatli, daha temkinli, daha programlı, disiplinli ve istikrarlı bir şekilde yola devam edeceğinizi görüyoruz arkadaşlar. Yavaş, acele etmeden... Tamam ben böyle bir fırsatı yakaladım ama artık bunu kaybetmek istemiyorum. Belki bir daha yakalayamam diyerek temkinli, yavaş ve sağlam bir şekilde hareket edeceğinizi görüyoruz. Para şövalyesiyle birlikte ve bu sizin hayatınızda Şubat ayı içerisinde ciddi bir değişim getirecek. Yani Şubat ayı sizin için bir dönüm noktası gibi düşünün. Ölüm kartı ile birlikte bu dönüşümü hissedeceksiniz arkadaşlar iliklerinize kadar. Birçok eski şey yıkılacak. Sanki böyle bir iş değişikliği ya da bir ilişki içerisinde yeni bir yapılanma ya da ilişkiniz yoksa yeni bir ilişki içine girme gibi. Yani ölüm kartının size getirdiği enerji bu. Değişim, dönüşüm ve daha planlı programlı bir hareket etmek hayata dair. Aile kurma konusunda olabilir bu ya da mevcut aileniz içerisindeki düzen konusunda olabilir. Yani bir düzen değişiyor hayatınızda. Köklü bir değişim olacak gibi görünüyor arkadaşlar. Çok güzel ve şunu söyleyeyim, bu siz isteseniz de istemeseniz de olacak bir şey. Bunun önüne geçemeyeceksiniz. Bunu şunun için söyledim. İşte kim istemez ki böyle bir şeyi? Elbette ki kim istemez ama birçoğumuz isteriz. Harekete geçmeyiz arkadaşlar. Bunu sistem size bir nevi dayatacak. Yani artık tamam değişme zamanın, harekete geçme zamanın ama öncesinde dediğim gibi para dörtlüsüyle birlikte burada şöyle bir toparlanıp ben neredeyim, ne yapıyorum, hesap kitap yapmak, bütçeyi kontrol etmek gibi konular ya da hayatınızda ben nerede ipin ucunu kaçırdım, nerede toparlanmalıyım gibi Şubat ayı bu toparlanmaları içeriyor olacak sevgili yengeç burçları için. Peki yüksek özür diliyorum. Dişil enerji kartları size bu konuda ne söylemek ister? Şubat ayı ile ilgili ne tavsiye eder sevgili yengeç burçlarına? Ayna etkisi diyor dişil enerji kartları arkadaşlar. Bakalım ne diyor? Çevrendeki dünyayı gözlemle ve içsel benliğini keşfet. Bakın. Bu tamamen değnek ikilisi kartıyla alakalı bir kart. Biraz daha dikkatli gözlem yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi burada da ikili bir enerji var. Burada da ikili bir enerji var. Dikkat ederseniz. Burada ikili ilişkilerle ilgili özellikle daha iyi gözlem yapmanız gerekiyor. Gözünüzden kaçırdığınız bir şeyler olabilir. Ve içsel benliğinizle de ilgili, kendi ruhunuzda, kendi enerji bedeninizde, eril dişil dengenizle ilgili bir takım dengesizlikleri fark edecek olabilirsiniz. Bu nedenle dişil enerji kartı der ki size biraz daha bu ay daha dikkatli gözlem yapmalısın. Kendinle ilgili keşfedeceğin şeyler bu değişim sürecinde sana çok lazım olacak diyor. Peki yüksek benliğiniz ne diyor derken kartlar düştü arkadaşlar. Ben bir tane kart istiyorum. Diğer burçlara haksızlık olmasın. Hepsine bir tane çekiyorum çünkü. Bir tane kart istiyoruz. Yüksek benliğiniz size nasıl bir mesaj göndermek ister? Şubat ayı ile ilgili.
Kendin için doğru olanı yapmak bencillik değildir. Şimdi bakın, yengeç burçları biraz anaç ve fedakar burçlardır dedik. Bu fedakarlık arkadaşlar burada sizin kendinizle ilgili bir takım şeyleri göz ardı etmenize sebep oluyor. Elbette ki kendiniz için doğru olanı yapmanın bencillik olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Yani fedakar olmalıyım. Sürekli işte çoluğunuz, çocuğunuz varsa, aileniz varsa, arkadaşlarınız, sevgiliniz her neyse. Bunlar için çok fazla fedakarlık enerjisinde olduğunuz için sanırım bu uyarı bu yüzden geldi size. Kendiniz için doğru olduğunu düşündüğünüz şeyleri yapmaktan asla vazgeçmemeli ve bunu bir bencillik olarak görmemelisiniz diyor kart. Arkadaşlar çok anlamlı bir mesaj geldi gerçekten yengeç burçları için. Sevgili yengeç burçları, dediğim gibi serinin devamı için beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Evet, geçtik akrep burçlarına. Akrepler. Zodyak'ın en gizemli, en çekici ve en tutkulu çocukları akreplere geçtik arkadaşlar. Bakalım Şubat ayı içerisinde akrep burçlarını nasıl enerjiler bekliyor olacak? Akrep burçları Şubat ayı enerjileri için niyet ediyorum. Yükseleniniz için, güneş burcunuz için ya da ay burcunuz için dinleyebilirsiniz arkadaşlar bu açılımı. Akrep burçları, bakalım sizi nasıl bir ay bekliyormuş su gruplarından. Akrepleri. Evet. Şuradan da alalım. Sevgili akrepler, nasıl bir aya merhaba diyorsunuz bakalım. Şimdi şuradan başlıyoruz. Peki, devam. Oo, neler oluyor böyle? Şimdi sevgili akrepler, bakın 14 numarayla geldi. Bu kalemin ruhu hayvan kartlarında mış gibi yapmakla ilgili bir enerji. Şimdi bakın, uzun zamandır kendinizi bir takım konularda tutuyor olabilirsiniz. Şimdi akrep burçları nasıldır? Daha böyle gözlemci, derinlere inmeyi seven, gizemli, gizemi çözmeyi seven bir burçtur, değil mi? Şimdi akrep burçları uzun zamandır kendini kapatmış olabilir. Kendini böyle kendi dünyasına, o yeraltı dünyasına kapatıp oradan bir takım gözlemler yapmış olabilir. Gözlemliyor dışarıyı yani. Ve bazı hayalleri var, bazı istekleri var, bazı umutları var. Şimdi Şubat ayı içerisinde böyle bir durumunuz varsa akrepler, Şubat ayı içerisinde artık o saklandığınız yerden, o yerin altından çıkıp, çünkü siz bir takım gözlemler yapmışsınız, bir takım incelemeler yapmışsınız kendinize göre ve bunun sonucunda bir şeylerin zamanının geldiğini hissediyorsunuz ki akrepler zaten sezgileriyle, hisleriyle hareket eden burçlar olduğu için bunu hissediyorlarsa muhtemelen bu gerçektir. Yani şimdi siz burada bu gözlemlediğiniz konularla ilgili, dileklerinizin gerçekleşmesiyle ilgili eğer zamanının geldiğini düşünüyorsanız kesinlikle harekete geçme zamanınız arkadaşlar Şubat ayı sizin için. Kontrolü bir kere belki de bazı konularda kontrolü elinize almak için beklediniz bu kadar. İşte beklediğiniz bütün konularda arkadaşlar bir sonuç artık geliyor. Tamam, ben artık direksiyonun başına geçmeliyim. Artık bu işi ben götürmeliyim. Bu işe bir el atmalıyım. Harekete geçmeliyim. Bu yer değiştirmekse yer değiştirmek. Bu bir yola çıkmaksa yola çıkmak. Bu her neyse arkadaşlar burada artık harekete geçiyor akrepler. Zaten burada bu gibi yapın enerjisinin neden geldiğini anladım. Bence bir süredir akrepler birçok konuda artık gündeminizdeki her neyse aşk, iş, para, sosyal ilişkiler her neyse arkadaşlar burada dileklerinizi gerçekleştirmek için bir süredir kendinizi tutuyorsunuz ve sabrediyorsunuz belli ki. Doğru zamanı bekliyorsunuz. Bunun da sebebi dediğim gibi en doğru zamanın ne olduğuna karar vermekle ilgili. Tamam diyorsunuz, şimdi artık zaman geldi. Ben bu zamana kadar mış gibi yaptım.
Belki rol yapmak zorunda kaldınız. Belki böyle dişinizi sıktınız, sabretmek zorunda kaldınız. Ha öyle mi? Tamam, evet haklısın, doğrusun falan gibi. Ama artık diyorsunuz ki tamam bir dakika, şimdi benim sahnem, artık benim zamanım. Ben yola çıkıyorum, ben harekete geçiyorum diyor. Peki neyle ilgili bu? Biraz daha detay alalım. Evet, Asa Kralı geldi bakın. Asa Kralı istediğiniz gibi olayları yönetmek ya da istediğiniz şeyin peşinden gitmekle ilgili. Bir süredir sabretmişsiniz. Artık istediğiniz şeyin peşinden gitmenin zamanı gelmiş arkadaşlar. O güç kartı. Normalde Aslan Burcu'nun kartıdır ama size gelmiş. Yani siz, şöyle anlatayım. Bir süredir saklandığınız ve sabırla beklediğiniz ve bir takım şeyleri idare ettiğiniz o yerden, o delikten diyelim ya da o mağaradan diyelim arkadaşlar, öyle bir çıkıyorsunuz ki tıpkı adeta bir Aslan Burcu gibi, sahneye çıkar gibi kendinizi gösteriyorsunuz. Tamam mı? Şubat ayı içerisinde bir dakika, ben varım, ben buradayım, ben şunu istiyorum, ben bunu istiyorum gibi, ne istediğini bilen, kendini merkeze alan ve bir yıldız gibi sahnede parlayan akrep burçları göreceğiz Şubat ayı içerisinde belli ki arkadaşlar. Demek ki bu işe yaramış, bu kendinizi kapatma durumları işe yaramış. Evet bakın, asa üçlüsüyle birlikte diyor ki burada bekle. Yani bekle derken evet, zaman geldi. Sen o hislerinde doğrusun, haklısın ve şimdi çık sahneye. Şimdi o beklediğin, istediğin şeylerin sana doğru gelme zamanı geldi diyor kartlar. Çok anlamlı bir mesaj bence akrep burçları için. Sevgili akrepler, artık yavaş yavaş harekete geçip mekanın sahibi geri geldi, bebeleri pistten alalım şeklinde bir giriş yapacak belli ki salona gibi görünüyor. Evet, dişil enerji kartları size ne der bu konuda peki? Bu arada bu bahsettiğim şey her şeyle ilgili olabilir. Kendi durumlarınıza göre alın arkadaşlar lütfen. İçindeki küçük ses, bakın ne diyor? İçinde her zaman bir çocuk vardır. Ona saygını sesini dinleyerek göster. Yani açılımın başında da söyledim. Akrep burçları hisleriyle ve sezgileriyle hareket etmeyi seven bir burç olduğu için içinizden gelen o sese güvenin arkadaşlar. Hisleriniz size yola çıkmanız gerektiğini ve harekete geçmeniz gerektiğini söylüyorsa o içinizdeki çocuğa saygı duyun. Çünkü sizin o içinizdeki çocuk herkesten daha haklı olabilir. Yani haklı derken siz bazı şeyleri çok daha net bir şekilde hissediyor olabilirsiniz. Peki yüksek benliğiniz size ne söylüyor bu konuda? Bir de ona bakalım. Her şeyde olan, var olan güzelliği gör. Biraz olayların güzel taraflarına da bakmak gerekiyor. Akrepler aynı zamanda şüpheci de burçlardır. Çok fazla şüphe enerjisi çalıştırıyorsanız arkadaşlar, her şeyin çok kötü olmayabilir yani. Güzel tarafları da olabilir bazı şeylerin. Zaten her şeyin bir iyi bir de kötü tarafı vardır. Hangisini görmek istiyorsanız onu görürsünüz. Siz biraz daha bu aralar, bu özellikle Şubat ayında güzelliklere odaklanmanız gerekiyor diyor kartlar. Evet sevgili akrepler. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve görüşlerinizi bizimle yorumlar bölümünde paylaşmayı lütfen unutmayınız. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Evet, şimdi geldik su grubunun en alçak gönüllü, hatta su grubunun demeyelim, zodyağın en alçak gönüllü, en hassas, en naif ve en kırılgan burçları olan, çocukları olan balık burçlarına. Sevgili balıklar, bakalım sizleri Şubat ayı içerisinde nasıl enerjiler bekliyor olacak? Balık burçları Şubat ayı enerjileri için niyet ediyorum. Nasıl enerjiler bekliyor sizi Şubat ayı içerisinde derken şunu almak istiyorum. Bir tane alacağım.
Evet sevgili balıklar, bakalım neler varmış Şubat ayı gündeminizde. Şunu da açalım hatta. Oo, neler görüyorum böyle. Şimdi sevgili balıklar, bakın siz zaten fazlasıyla duygusal olduğunuz için ve hayal dünyanız ve sezgileriniz çok kuvvetli olduğu için birçok insana göre çok daha hassas ve naif olabiliyorsunuz. Zaten bu kılıç dokuzusunda olma sebebiniz çok fazla diğer insanlara göre daha fazla bir şeyleri kafanıza takıyor olmanız. Özellikle gece uykusuzlukları, kabuslar son zamanlarda eğer varsa, eğer yoksa da arkadaşlar biraz böyle bir döneme girme ihtimalinizin olduğunu söylüyor. Ancak bu sizi korkutmasın. Buna şöyle bakalım. Rüyalarınızda bazı şeylerin çok daha güçlü bir şekilde size gösterilmesi, rüyalarınızın netleşmesi ki zaten daha önceki burç gruplarında da söylemiştim. Haberci rüyalarının çok artacağı bir döneme giriyoruz arkadaşlar. O yüzden rüyalarınıza çok dikkat etmeniz gerekiyor. Balık burçları son derece hassas yapılarıyla daha fazla bir şeyleri hissediyorlar ya da o enerjiyi daha çok çekiyorlar kendilerine. Ve dolayısıyla şu kılıç dokuzusu formunda gibi görünüyor. Bu nedir? Geceleri uyuyamamak, kabuslar görmek, çok fazla kafaya takmak çok sıkıntılı durumlardan bahseder bize. Ve bunun da bir aşk ilişkisiyle, duygusal romantik bir ilişkiyle alakalı olduğunu görüyoruz. Ancak herkesin böyle olmak zorunda değil. Bunu şöyle de değerlendirebiliriz. Çok istediğiniz şeylerin olmaması, kalpten, gönülden istediğiniz şeylerin olmaması, bir işe başvurmuşsunuzdur. O kadar çok istiyorsunuzdur ki olmasını ama bir türlü olmamıştır. Çok daha diğer insanlara göre çok daha fazla kafaya takma potansiyeliniz vardır. Ya da ya olmasını istediğiniz her şey, olmasını istediğiniz ve olmayan her şey ve aynı zamanda gelmeyen haberler ya da gelen haberlerin istediğiniz gibi olmaması gibi bunu böyle de alabiliriz. Bu gibi sıkıntılardan dolayı arkadaşlar çok üzülmüşsünüz, çok takmışsınız. Evet, bu Şubat ayı içerisinde de bunun devam etmemesi için 9 numaralı ayı ruhu kartıyla bir mola verin diyor kartlar arkadaşlar. Sizin biraz dinlenmeye ihtiyacınız var. Bakın çok fiziksel olarak çok hareketli bir dönemde olmayabilirsiniz. Ancak ruhsal olarak çok yıprandığınız ve mola vermeniz gereken bir dönem. Biraz hayata mola vermek, her ne yapıyorsanız sizi çok yoran, bitiren, artık üzüntüden sizi bitiren durumlara bir mola vermeniz ve bir çocuk saflığıyla, bir çaylak saflığıyla diyelim, hiç bilmediğiniz yeni bir yola girmeniz gerekiyor ya da bu şekilde olacak zaten Şubat ayı içerisinde gibi görünüyor arkadaşlar. Daha çocuksu bir taraftan bakmalısınız hayata diyor yani kartlar. Peki biraz daha açalım. Evet bakın kılıç üçlüsü. Ciddi bir kalp acısı var burada. Ve bir gidiş var arkadaşlar. Şubat ayı içerisinde kalbinizi kıran, sizi üzen her şeyden bir uzaklaşış da olabilir. Ama zaten bakın bu asa onlusu kartı yani değnek konusu kartı bize neyi anlatır? Çok yorulmak, artık önünü görememek, gereksiz sorumluluklar alıyor olabilirsiniz. Bu sorumlulukları biraz elemeniz gerekiyor. Bir şey gibi düşünün. Çocukluğunuza dönün mesela. Çocukluğunuzda bu kadar sorumluluğunuz yoktu. Daha güzeldi her şey değil mi? Şimdi biraz o yıllara dönmeye çalışın. Siz üzerinize çok fazla sorumluluk alıyor ve bunun altında eziliyor olabilirsiniz. Belki de bu mola verme kartı bu yüzden çıktı arkadaşlar. Ve asılan adam. Bu işin içinden nasıl çıkacaksınız? Bu üzüntülerin, sıkıntıların içinden Şubat ayı içerisinde özellikle arkadaşlar bir bakış açısı değişikliğiyle bu işin içinden çıkacaksınız. Çıkabilirsiniz, bunu yapabilirsiniz. Ancak buradaki Joker kartı gerçekten dediğim gibi bir çocuk edasıyla, bir çocuk masumiyetiyle, saflığıyla, biraz daha eğlenerek. Çocukları gözlemleyin arkadaşlar. Ne yapıyorlar? Hayatta ne kadar mutlular değil mi? Gereksiz bir sorumlulukları yok. Evet, hayat sorumluluklarla dolu. Ancak bence burada balık burçları, beni dinleyen arkadaşlarım biraz daha fazla üzerlerine sorumluluk alıyorlar belli ki. Çünkü asa onusu bu yüzden geldi diye düşünüyorum. Bundan biraz kurtulmak ve sıyrılmak gerekiyor arkadaşlar. Biraz da kendinizi düşünmeniz gerekiyor gibi görünüyor burada. Peki. Dişil enerji kartları sizin için nasıl mesajlar verir?
Korkuların ürpertisi. Korkunun pençesinde eylemlerini ve planlarını sınırlandırıyorsun diyor. Evet, bu korkulardan da kaynaklanıyor olabilir. Bakın, kaybetme korkusu olduğunu düşünüyorum. Eğer ki siz hayatınızdaki bir kişiyi, bir şeyler hissettiğiniz, bağlandığınız bir kişiyi kaybetmekten korkuyorsanız o da sizi bu hale getirmiş olabilir. Buradan da çıkışın yolu şu kaybetme korkusundan bir şekilde kurtulmak. Yani kaybetmekten korktukça kaybetme ihtimalinizin daha yüksek olduğunu fark etmek arkadaşlar. Bir şeyden ne kadar çok az kaybetmekten korkarsanız o şey o kadar çok sizin olur. Burada korkuların sizi ele geçirmesine izin vermemeniz gerektiğini söylüyor dişil enerji kartlarımız ve bir de yüksek benlik kartlarına soralım. Yüksek benliğiniz size Şubat ayı için nasıl bir öneride bulunur? Ne der? Her şeyde var olan güzelliği gör. Arkadaşlar, bu 3. çıkışı bunun. Yani bu 2 burca daha çıkmıştı. Sanıyorum bir önceki burca da çıkmıştı. Her şeyde var olan güzelliği gör. Biraz güzelliklere odaklanın. Korkulara odaklanmak yerine biraz daha güzelliklere odaklanmanız gerekiyor. Bu ortak enerji arkadaşlar. Bence hepimizin böyle olması gerekiyor. Balık ya da farklı bir burç olsa da. Evet sevgili balıklar, sizin açılımınız da bu şekildeydi. Videoyu beğenmeyi, yani serinin devamının gelmesi için arkadaşlar videoyu beğenmeyi, abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve yorum bırakmayı unutmayınız. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bye bye. Like and subscribe.